Gece saat 9, şehir ışıkları birer birer sönmeye başlıyor. Önce birkaç sokak lambası, sonra apartmanlar, ardından tüm mahalle zifiri karanlığa gömülüyor. Evinizin içinde otururken televizyon kapanıyor, telefonlar çekmemeye başlıyor. Kombi çalışmıyor, internet gidiyor. Bir elektrik kesintisi diyorsunuz ilk başta. Ama dakikalar saatlere, saatler günlere uzandığında artık ortada bir arıza değil, daha büyük bir sorun olduğu anlaşılıyor. Bu bir kurgu değil. Son yıllarda Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri olası bir küresel karanlık senaryosunu tartışılır hale getirdi. Peki böyle bir durumda modern hayat nasıl etkilenir? Toplum düzeni ne kadar dayanabilir? Gerçekten medeniyet sona mı erer? Geçtiğimiz aylarda İspanya, Almanya ve Fransa'da yaşanan bölgesel elektrik kesintileri özellikle yaz aylarında aşırı yüklenmeden ve altyapı zafiyetlerinden kaynaklandı. Madrid'de sıcaklık 40 dereceyi aşarken binlerce hanede elektrik kesildi, klimalar çalışmadı. Aynı şekilde Berlin'de yüksek tüketim nedeniyle bazı bölgeler saatlerce karanlıkta kaldı. Bu olaylar ve geçici kesintilerdi belki ama önemli bir şeyi işaret ediyordu. Avrupa'nın bile elektrik altyapısı, küresel ısınma ve ani tüketim dalgaları karşısında kırılgan hale gelmişti. Bu tür kesintilerin gerekenden uzun sürmesi yalnızca ışıkların sönmesi değildir. Bu, trafikte kargaşa, hastanelerde acil servislerin durması, ATM'lerin çalışmaması, market raflarının boşalması demektir. Elektriğin olmadığı bir anda toplumun tüm çarkları durma noktasına gelir ve bu sadece başlangıçtır. Elektrik artık yalnızca bir ihtiyaç değil, tüm sistemin temelidir. Evlerimizde kullandığımız aletlerden çok daha fazlasını ayakta tutar. Su pompaları, iletişim ağları, GPS sistemleri, finans altyapıları, havalimanları, endüstriyel üretim hatları, hatta tarım makineleri. Bu kadar çok alanın elektriğe bu denli bağımlı hale gelmiş olması, küçük bir aksaklığın zincirleme bir felakete dönüşme riskini artırıyor. Sadece birkaç gün süren bir kesinti bile modern hayatın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterir. Elektrik bugün medeniyetin atardamarı haline gelmiştir. Peki ya dünya genelinde bir hafta süren bir kesinti yaşansa? Ya dijital ağlar çöker, iletişim tamamen kesilirse, alışveriş yapamazsınız çünkü post cihazları çalışmaz, bankadan para çekemezsiniz çünkü ATM'ler devre dışıdır, hastanelerde kritik cihazlar durur, gıda tedarik zinciri bozulur, market rafları birkaç gün içinde boşalır. İnsanlar paniklemeye başlar, güvenlik güçleri yetersiz kalır, bazı bölgelerde yağmalar başlar, hükümetlerin acil müdahale ekipleri devreye girer ama onlar bile belirli bir noktadan sonra yetersiz kalır. İnsan doğası düzenin çöktüğü her ortamda kendini korumaya yönelir. Bu da kaosu besler. Elektrik olmadan geçen her saat medeniyetin çöküşüne biraz daha yaklaşmaktır. Karanlık sadece ışığın değil, düzenin, güvenliğin ve insanlığın sınavıdır. İlk başta kulağa bir bilim kurgu hikayesi gibi geliyor olabilir ama bu tür bir elektrik kıyameti düşündüğümüzden çok daha gerçek. Üstelik bunun gerçekleşmesi için uzaylılara ya da bir süper kötünün planına gerek yok. Tehlike gökyüzünden, internet kablolarından ya da kendi teknolojimizin içinden gelebilir. Mesela Güneş'te yaşanacak dev bir patlama, tıpkı 1859'daki Carrington olayı gibi bir jeomanyetik fırtına bugün tekrar yaşanırsa dünya çapında tüm enerji ağlarını saniyeler içinde çökertme gücüne sahip. Ya da siber saldırılar. 2015 yılında Ukrayna'nın enerji şebekesi dış kaynaklı bir saldırıyla tamamen devre dışı bırakıldı. Aynı teknik çok daha geniş alanlara uygulanabilir. Daha da korkutucusuysa yüksek irtifada patlatılan bir nükleer silahın yaratacağı elektromanyetik darbe. Bu tüm elektronik cihazları kalıcı olarak kullanılmaz hale getirebilir. Yani ne internet, ne telefon, ne de en temel altyapı çalışır. Ve tabii bir diğer tehdit daha var. Altyapıların kendisi. Çünkü dünyanın birçok ülkesindeki enerji ağları bundan 50-60 yıl önce kuruldu. O sistemler bugünün dev tüketimini kaldırabilecek güçte değil. Bu risklerin hiçbiri kurgu değil, hepsi bilimsel olarak mümkün ve bazıları belki de tahmin ettiğimizden çok daha yakın. Bazı ülkeler bu riskleri önceden görüp önlem almaya başladı. İşte birkaç örnek.
Amerika Birleşik Devletleri, olası bir jeomanyetik fırtına ya da siber saldırı durumunda devreye girecek acil enerji rezervleri oluşturdu. Ayrıca birçok eyalette mikrogrid sistemleri geliştiriliyor. Bu sistemler merkezi ağa bağımlı olmadan lokal enerji üretimi sağlayabiliyor. Askeri tesisler ve kritik altyapılar bu bağımsız sistemlerle yedekleniyor. Almanya, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırırken enerji depolama teknolojilerine büyük yatırım yapıyor. Devlet ayrıca vatandaşlarını uzun süreli kesintilere karşı eğitiyor, evlerde jeneratör bulundurulması öneriliyor. Peki ya Türkiye? Böylesi bir krize karşı hazırlığımız ne durumda? Türkiye özellikle son 10 yılda hem savunma sanayi hem de enerji bağımsızlığı konusunda önemli adımlar attı. Elektrik altyapısının modernize edilmesi, siber güvenlik alanında kurulan özel birimler ve yenilenebilir enerji yatırımları bu alandaki en dikkat çeken gelişmeler arasında. Savunma sanayi tarafında Aselsan ve Havelsan kritik altyapıların siber saldırılara karşı korunması için özel sistemler geliştiriyor. TSK bünyesinde elektromanyetik darbelere karşı dirençli iletişim altyapıları kuruluyor. Ayrıca kriz anlarında görev alacak mobil enerji üretim sistemleri ve taşınabilir jeneratör parkları oluşturulmuş durumda. Enerji alanında ise yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış dikkat çekiyor. 2023 itibariyle Türkiye'nin elektrik üretiminin %55'inden fazlası yerli ve yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali, Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali olarak hizmete girdi. Bu gibi tesisler merkezi sisteme alternatif olarak enerji sağlayabiliyor. Ayrıca nükleer enerji konusunda da ilk adım atıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye alındığında Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir dönüm noktası olacak. Tüm bunlar umut verici. Fakat yeterli mi? Böylesi büyük çaplı bir kesinti senaryosuna karşı en büyük eksik bireysel bilinç ve yaygın kriz eğitimleri. Devletlerin hazırlığı önemli ama unutmamamız gereken bir şey var. Böyle bir felakette ilk ve en güçlü savunma hattı biziz, bireyler. Evlerimizde ailemizle birlikte alacağımız basit önlemler hayati farklar yaratabilir. Örneğin taşınabilir enerji kaynakları, güneş panelli powerbankler, şarjlı bataryalar ya da küçük jeneratörler günlerce elektriksiz kalmanız durumunda nefes alma alanı yaratabilir. Temel yaşam kitleri de çok önemli. Kuru gıda stoku, su arıtma cihazları, el fenerleri ve kamp ocakları. Belki birkaç yıl boyunca hiç ihtiyacınız olmayacaklar. Ama bir gün o çantaya uzanmanız gerekirse hayat kurtarabilirler. Dijital dünyaya bu kadar bağlıyken analog çözümleri de unutuyoruz. Basılı haritalar, pilli radyolar ve yazılı telefon rehberleri. Tüm şebekeler çöktüğünde bilgiye erişiminiz ancak bu yolla mümkün olabilir. Ve en önemlisi birlikte hareket etmek. Komşularla, arkadaşlarla, akrabalarla oluşturulan küçük dayanışma grupları belki de bir afet anında ayakta kalmanın tek yolu bu olacak. Unutmayın, karanlığa hazırlık yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir dayanıklılık gerektirir ve bu dayanıklılık en çok yanınızda olan insanlarla güç kazanır. Elektrik olmadan yaşayabilir miyiz? Elbette. İnsanlık binlerce yıl elektriksiz yaşadı ama mesele sadece hayatta kalmak değil. Bugünün dünyasında elektrik, insan onuruna yaraşır bir yaşamın da anahtarı. Bir gün her şeyin karanlığa gömüldüğü bir sabaha uyanırsak, o zaman geriye sadece hazırlıklarımız ve birbirimize olan güvenimiz kalır ve belki de en önemli güç kaynağı budur, dayanışma.